Herkese selamlar. Hobilgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza örmüş olduğum papatya kızla geldim. Papatya kızın yapılışını adım adım detaylı olarak sizlerle paylaşıyor olacağım. Bebeğin özelliklerinden bahsedeyim önce. Boyunun yüksekliği 32 santim. Kollarında tel kullandım. Gövdesinden kafası da dahil şu boyundan gövdeden başlıyor tel bulunuyor. Bacaklarda tel kullanmadım. Pamuklu ipler kullandım. İçini doldurmak için elyaf kullanıyoruz biliyorsunuz. Kilitli göz kullandım. Ve 1,5 milimetre kalınlığında ve 2 milimetre kalınlığında tel kullandım. Kullandığım tüm malzemeleri bebeğin yapılışını anlatırken sizinle paylaşıyorum. Fakat videonun alt kısmında, açıklama kısmında da bulunuyor materyaller. Direkt oraya bakıp örmek istiyorsanız temin edebilirsiniz. Şöyle önce şapkasını göstereyim size. Ayakkabılarını çıkaralım. Bütün kıyafetleri giydirilip çıkarılabiliyor. Şöyle. Sepeti bu şekilde. Elbisesini de jilesini giydirip çıkarabiliyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Bluzunu da çıkarabiliyoruz. Düğmeleri var. Bir de kıyafetsiz halini size göstereyim bebeğin. Peruğu da şu şekilde. Papatya kızla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bu bölümde kollarını ve bacaklarını öreceğiz. Bebeği örmeye başlamadan önce sizlerden desteklerinizi rica ediyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Ayrıca kanalımda katıl butonu aktif halde bulunuyor. 1. seviye üyeler için sembolik bir rakam belirledim. 1. seviyeye üye olursanız çok mutlu olurum. Dilerseniz bebeğimizi örmeye geçelim. Kolay gelsin. Ten rengi olarak bu markayı kullanacağım. Kartopu Cotton Love. Renk kodu K234. Tığımda 2 numara. Önce kolları öreceğiz. Kolun birini ördüm. Diğeri de bu şekilde olacak. Bundan 2 tane örüyoruz. Sihirli halkayla başlıyoruz önce. Şöyle halka oluşturdum. Halkanın içine 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halkayı kapattım. İşaretleyici ip alıyorum. İnce bir ip alıyorum. Örgümde delik oluşmasın diye. Nerede kaldığımı takip edebilmek için kullanacağım bunu. Arttırma yapacağım. Yani her bir ilmeğe çift batacağım 2 kere. Bir
kere battım. 2 kere. 2 tane sık iğne ördüm. Aynı ilmeğe. 6 tane arttırma yapıyorum. Ben çapraz sık iğne ile örüyorum. Yani ipim tığımın altında kalıyor. Şöyle tığımı ipin üzerinden geçirip öreceğim. 6 tane arttırma yaptığımız için sıranın sonunda ilmek sayımız 12 olacak. Altı tane arttırma yaptım. 12 sık iğnem var. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Bir tane arttırma yapıyorum. Bunu 3 kere tekrarlayacağım. 3 sık iğne, bir arttırmayı. 1 2 3 sık iğne, bir arttırma, bir kere daha. 1 2 3 sık iğne, bir arttırma. 3 tane arttırma yaptığımız için ilmek sayımız 15 oldu. Hep işaretleyici ipimize kadar örüyoruz. Yeni sıra başlangıcımız işaretleyicinin olduğu yer. 15 sık iğnemiz var. Bu 15 sık iğneyi 4 tur öreceğiz. 4 sıra örelim. 15 sık iğneyi 4 sıra boyunca ördüm. Yeni sıraya geçiyoruz. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Bu sefer azaltma yapacağız. Bilmeyenler için gösteriyorum. Bizim ilmeklerimizde 2 kanat var. Şöyle ön kanat. Bunlara filo diyoruz. Tariflerde karşımıza FLO olarak çıkıyor. Bir de arka kanat var şöyle arkada. Şöyle göstereyim. Şöyle önde, bir de arkada kanadımız var. Bu da BLO, bilo. Biz ön kanatlarımızdan alıyoruz. 2 ilmeğin de ön kanadından alıyoruz. İkisini aynı anda tığdan çıkarıyoruz. Azaltma yapmış oluyoruz. İlmek sayımız 2'den 1'e düşüyor yani. 3 sık iğne, bir azaltma yaptım. Bunu 3 kere yapacağız. 1 2 3. Bir azaltma yapıyorum. Bir kere daha yapıyorum. 1 2 3. Azaltma yapıyorum. 3 kere azaltma yaptık. İlmek sayımız 12'ye düştü. Şimdi 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Azaltma yapıyorum. 4 sık iğne, bir azaltma örüyoruz. Bir kere daha 4 sık iğne, bir azaltma yapacağız. Bir, iki, üç, 4 sık iğne, bir azaltma. İlmek sayımız 10 oldu. 2 tane azaltma yaptık. Şimdi 10 sık iğneyi bir sıra öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
6, 7, 8, 9, 10. 10 sık iğneyi bir sıra ördük. Şimdi arttırma yapıyorum. İlk ilmeğime bir tane arttırma yaptım. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir kere daha bir arttırma 4 sık iğne örüyorum. 2 kere örmüş oluyorum. Bir arttırdım. 1, 2, 3, 4. İlmek sayım 12 oldu. Bu 12 sık iğneyi şöyle kol boyunca öreceğiz. 26 sıra boyunca 12 sık iğne örelim. İçini elyafla doldurmuyoruz. Boş olacak. 26 sıra 12 sık iğneyi örelim. 12 sık iğneyi 26 sıra boyunca ördüm. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Kollarımızı bitirdik bu şekilde. Dediğim gibi ikisini de aynı şekilde örüyoruz. Anlattığım gibi diğer kolu da öreceksiniz. Şimdi bacakların yapımına geçelim. Bacakları örerken önce çorap öreceğiz. Çorabı şöyle açık krem rengiyle öreceğim. Alize Cotton Gold'un renk kodu 62. Önce sol bacakla örmeye başlayacağız bacaklarımızı. 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkinci zincirden örmeye başlıyorum. Her zaman ikinci zincirden örmeye başlıyoruz. İlk zincirime bir arttırma yaptım. Bir tane arttırma yaptım. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane zincirim kaldı. O zincirin içine 4 sık iğne örüyorum. Aynı zincire 4 tane sık iğne öreceğim. 1, 2 tane ördüm. Diğer ikisini şöyle karşıya geçerek öreceğim. 3, 4. 4 sık iğne ördüm. Artık karşıdaki zincirlere sık iğnelerimi öreceğim. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne ördüm. Bir tane zincirim kaldı şurada. Ona da arttırma yapıyorum. İlmek sayım 18 oldu. İlk ilmeğim sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şurada ilk ilmeğim. İlk ilmeğe bir sık iğne örüyorum. Sonraki ilmeğe arttırma yapıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 4 tane arttırma yapacağım. Bir arttırma yaptım. 2, 3,
4 tane arttırma yaptım. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne ördüm. Bir tane ilmeğim kaldı. Ona arttırma yapıyorum. İlmek sayım 24 oldu. İki sık iğne örüyorum. 1 2 Bir tane arttırma yapıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapacağım. 4 defa bir sık iğne bir arttırma. Bir kere yaptım. Bir sık iğne bir arttırma. 2 kere yaptım. Bir sık iğne bir arttırma. 3 kere yaptım. Bir sık iğne bir arttırmayı 4 kere ördüm. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bir ilmeğim kaldı. Ona da arttırma yaptım. İlmek sayım 30 oldu. Tabanını oluşturduk ayakkabının. Şimdi arka ilmeklerden öreceğim şöyle. Bilogdan. 30 sık iğneyi bir sıra bilogdan örelim. 30 sık iğneyi bir sıra bilogdan ördük. Şimdi her iki kanadı alarak öreceğim. 30 sık iğneyi 30 sık iğneyi düz bir şekilde 2 sıra daha örelim. 30 sık iğneyi 2 sıra ördüm. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir azaltma yapıyorum. Bir sık iğne bir azaltma yapacağım 4 defa. Bir sık iğne bir azaltma bir kere yaptım. Bir sık iğne bir azaltma 2 bir sık iğne bir azaltma 3 bir sık iğne bir azaltmayı 4 kere ördüm. Kalan 8 sık iğneyi öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 İlmek sayım 25 oldu. Yeni sırama azaltmayla başlıyorum. Bir tane azaltma yaptım. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 Bir sık iğne bir azaltma öreceğim 4 defa. Bir sık iğne bir azaltma bir kere ördüm. Bir sık iğne bir azaltma 2 bir sık iğne bir azaltma 3 bir sık iğne bir azaltmayı 4 kere ördüm. Şimdi 5 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 2 ilmeğim kaldı. Azaltma yapıyorum.
yapamadım azaltmayı. Bir azaltma yaptım. İlmek sayım 19 oldu. Şimdi içine biraz dolduracağım. Bacağı 4-5 sırada bir dolduralım. Sıkı bir şekilde dolduralım. Zaten elyaf dolumu yaparken sıkı şekilde yapıyoruz. Ve sık aralıklarla en fazla 5 sırada bir dolduralım. Azaltmayla başlayalım sıramıza. Bir azaltma yaptık. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Şimdi 3 tane peş peşe azaltma yapacağım. 1 2 3 tane azaltma yaptım. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. 2 ilmeğim kaldı. Azaltma yapacağım. İlmek sayım 14 oldu. Yeni sıraya geçiyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Biz azaltmalarımızı yaparken 2 ilmeği alıyorduk. Bu sefer 3 ilmeğin hepsini alıp azaltma yapacağım. 1 2 3 ilmeğin ön kanatlarından aldım. Aynı anda tığdan çıkaracağım. Şöyle azaltma yaptım. Bunu ekranda M olarak belirteceğim. M harfi. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. İlmek sayımız 12 oldu. Bir sıra 12 sık iğneyi örelim. 12 sık iğneyi bir sıra ördüm. Bir sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. 10 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İlmek sayım 13 oldu. 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Bir arttırma yapıyorum. 10 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İlmek sayım 14 oldu. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Bir tane arttırma yapıyorum. Kalan 10 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İlmek sayım 15 oldu. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4
bir arttırma yapıyorum. Kalan 10 sık iğneyi örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10. İlmek sayımız 16 oldu. Tığlarımın üzerinden krem renkli iplerimi çıkarmadım. Ten rengine geçiş yapacağız. Bunların arasından ten renkli ipimi geçireceğim. Şöyle başta biraz uzun ip bırakalım. Bunu daha sonra krem rengi iple birbirine bağlayıp düğümleyeceğiz. Buradan ikisinin arasından, iplerin arasından ten rengi ipimi geçirdim. Şimdi şu krem rengi ipi öne alalım. 16 sık iğnemiz var. Bu 16 sık iğneyi şöyle arka ilmeklerden, yani bilow'dan öreceğim. Şöyle. Niye böyle yapıyoruz? Şurada görünen kısa çizgiler filolar. Bunlara daha sonra fırfır yapacağız. Çorap süslemesi. 3, 4, 5, 16 sık iğneyi bir sıra bilow'dan örelim. 16 sık iğneyi bilow'dan bir sıra ördüm. 5 sık iğne örüyorum. Yeni sıraya geçtim. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane arttırma yapıyorum. Kalan 10 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlmek sayım 17 oldu. Şimdi çorabımızın fırfırını yapalım. Şöyle baş aşağı çeviriyoruz ayağımızı. Şuradaki filodan, şurada çizgiler var. Şuradaki ilk filodan krem rengi ipimi geçiriyorum. Şöyle. Bir zincir çekiyorum. İpimi geçirdiğim ilk ilmeğe sık iğne örüyorum. 16 sık iğne öreceğiz. 2, 3, 16 sık iğneyi örelim. Bir sıra 16 sık iğneyi ördüm. Şuradaki ilk ilmeğimize, birinci ilmeğimize kaydırma yapacağız. Şöyle. İlmeklerin arasına tığımı geçirdim, kaydırma yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi bir tane ilmek atlayacağım. Buradayım. Bir ilmek atlıyorum. Sonraki ilmeğe sık iğne örüyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane ilmek atlıyorum. Sonraki ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bunu 8 kere tekrarlayacağım. 1, 2, 3, 4. Bir ilmek atlıyorum. Sonraki ilmeğe sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir ilmek atlayıp sık iğneye batıyorum. Sık iğne ördüm. 1, 2, 3, 4. Bir ilmek atlıyorum. Sık iğne yaptım.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yaptık. Sonuncuyu yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir ilmek atlıyorum. İlk yaptığım kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Biz başta şu ipi, şimdi kestiğimiz ipimizi şöyle içeriye alalım. Şuraya alacağız. Sonra bu ten rengi ip bırakmıştık başta. O ikisini birbirine düğümleyeceğiz. Şimdi ben bu ipi şöyle şuradan geçireceğim. Nereden geçirelim? Böyle duracak çorabımız. Böyle daha iyi oldu. Şimdi iç tarafı aldık. İkisini birbirine düğümlüyorum. Krem rengi iple işimiz bitti artık. İçini dolduralım, elyafla örmeye devam edeceğiz. İçini de doldurduk bacağımızın. Örmeye devam ediyoruz. En son 17 sık iğnemiz vardı. Şimdi 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir tane arttırma yapıyorum. Kalan 10 sık iğneyi örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İlmek sayımız 18 oldu. Bir sıra 18 sık iğneyi örelim. Bir sıra 18 sık iğneyi ördüm. 7 sık iğne örelim. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane arttırma yapalım. Kalan 10 sık iğneyi örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İlmek sayımız 19 oldu. Bir sıra 19 sık iğneyi örelim. 19 sık iğneyi bir sıra ördüm. 8 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir tane arttırma yapalım. Kalan 10 sık iğneyi örelim. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlmek sayımız 20 oldu. 20 sık iğneyi 8 sıra örelim, içini de dolduralım. 20 sık iğneyi 8 sıra ördüm. Şimdi bu sırada baldırları yapacağız azaltmalarla. Önce 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane peş peşe azaltma yapıyorum. 1, 2. Kalan 11 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İlmek sayım 18 oldu. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Yine 2 tane azaltma yapacağım peş peşe. 1, 2 tane azaltma yaptım. Kalan 10 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlmek sayım 16 oldu. Bir sıra 16 sık iğneyi örelim. 16 sık iğneyi bir sıra ördüm. Bu sırada dizi öreceğiz. Artırmalar yapacağız. 12 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 tane arttırma yapacağım. 1, 2, 3. Bir ilmeğim kaldı. Bir sık iğnem. Onu da örüyorum. İlmek sayım 19 oldu. Bir sıra 19 sık iğneyi örelim. 19 sık iğneyi bir sıra ördüm. 8 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane arttırma yapıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane daha arttırma yapıyorum. Kalan 8 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İlmek sayım 21 oldu. Bir sıra 21 sık iğne örelim. 21 sık iğneyi bir sıra ördüm. 10 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane arttırma yapıyorum. Kalan 10 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. İlmek sayımız 22. Bir sıra 22 sık iğneyi örelim. Bir sıra 22 sık iğneyi ördüm. 12 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir arttırma yapıyorum. Kalan 9 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İlmek sayım 23 oldu. Bir sıra 23 sık iğneyi örelim. 23 sık iğneyi bir sıra ördüm. 13 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 2 tane arttırma yapıyorum. 1, 2. Kalan 8 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İlmek sayım 25 oldu. 25 sık iğneyi 10 sıra boyunca örelim. İçinde elyafla doldurmayı unutmayalım. 25 sık iğneyi 10 sıra ördüm. Şimdi son sırayı öreceğim. Tığımın üzerinden ten rengi iplerimi çıkarmadım. İç çamaşırı yapacağım için krem ipimi tekrar alıyorum. İplerimin arasından geçiriyorum. Ve 2 sık iğne örüyorum. 1, 2. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Ten rengi ipimizi keseceğiz. Şu başta bıraktığımız krem iple birbirine düğümleyelim. Sol bacağı bitirdik. Son durum bu şekilde. Şimdi sağ bacağı örmeye geçelim. Sağ bacağı örmeye başlayalım. 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkinci zincirime arttırma yapıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Son zincirime 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, diğer ikisini karşıya geçerek örüyorum. Aynı zincire 4 tane sık iğne ördük. Aynı zincirin içine. Zincirlerin üzerine 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane zincirim kaldı şurada. Ona arttırma yapacağım. Şu son zincirin içine
Çift batıyorum yani. İlmek sayım 18 oldu. Ayaklarımız aynı. Bacaklarda değişiklik olacak. Sağ bacakta. İlk ilmeğime sık iğne öreceğim. İkinci sıraya geçtik. Bir sık iğne ördüm. Bir arttırma yapıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 4 tane arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 arttırma yaptım. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Son ilmeğime arttırma yapıyorum. İlmek sayım 24 oldu. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 Bir tane arttırma yapıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 Bir sık iğne bir arttırma yapacağım 4 kere. Bir sık iğne bir arttırma bir kere yaptım. Bir sık iğne bir arttırma 2 kere yaptım. Bir sık iğne bir arttırma 3 kere yaptım. Bir sık iğne bir arttırmayı 4 kere ördüm. Şimdi 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bir ilmeğim kaldı. Son ilmeğime de arttırma yaptım. İlmek sayım 30 oldu. 30 sık iğneyi bilow'dan öreceğiz. Şöyle arka ilmeklerden. Örelim 30 sık iğneyi bir sıra bilow'dan. 30 sık iğneyi bir sıra bilow'dan ördüm. Şimdi her iki kanadı da alarak öreceğim 30 sık iğneyi. Şöyle düz bir şekilde. 1 2 3 30 sık iğne 2 sıra örelim. 30 sık iğneyi 2 sıra ördüm. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir tane azaltma yapıyorum. Bir sık iğne bir azaltma yapacağım 4 defa. Bir sık iğne bir azaltma bir kere yaptım. Bir sık iğne bir azaltma 2 kere yaptım. Bir sık iğne bir azaltma 3 bir sık iğne bir azaltmayı 4 kere ördüm. Kalan 8 sık iğneyi öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 İlmek sayım 25 oldu. Azaltmayla başlıyorum yeni sıraya. Azaltma yaptım. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4
Bir sık iğne, bir azaltma yapacağım 4 defa. Bir sık iğne, bir azaltma, bir kere yaptım. Bir sık iğne, bir azaltma, 2 kere yaptım. Bir sık iğne, bir azaltma 3. Bir sık iğne, bir azaltmayı 4 kere ördüm. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir tane azaltma yapıyorum. İlmek sayım 19 oldu. Bir azaltma yapıyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. 3 tane azaltma yapacağım peş peşe. Bir tane yaptım, bir azaltma. İkinci azaltmayı yaptım. Bir tane daha yapacağım. Üç tane azaltma yaptım. 5 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5. 2 tane ilmeğim kaldı. Onları da azaltıyorum. İlmek sayım 14 oldu. Beş sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi 3 tane ilmeği azaltacağım. 1 2 ve 3.'yü alacağım. Biraz sıkı örmüşüm. Gevşeterek alayım. 1 2 3. Hepsini aynı anda tığdan çıkaracağım. Üç ilmeği aynı anda azalttım. 6 sık iğnem kaldı. Onları örüyorum. 1 2 3 4 5 6. İlmek sayımız 12 oldu. Bir sıra 12 sık iğneyi örelim. İçini de elyafla dolduralım. 12 sık iğneyi bir sıra ördüm. 11 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bir tane ilmeğim kaldı. Onu arttırma yapacağım. Şu son ilmeğe. Ve ilmek sayım 13 oluyor. 12 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12. Bir tane arttırma yapıyorum. İlmek sayım 14 oldu. 12 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir tane arttırma yapıyorum. Kalan bir sık iğneyi örüyorum. İlmek sayım 15 oldu. 13 sık iğne örüyorum. 13 sık iğneyi örelim. 13 sık iğneyi ördüm. 2 ilmeğim kaldı. İlk ilmeğe arttırma yapıyorum. Son ilmeğimi de örüyorum sık iğneye. İlmek sayım 16 oldu. Şu son ilmekten iplerimi çıkarmayacağım. Ten rengine geçeceğiz. Bu ipimiz önde kalacak. Süsleme yapacağız çoraba diğer bacakta olduğu gibi. Şimdi 16 sık iğneyi bilo'dan örelim ki filolara daha sonra çorap için fırfır yapalım. Bir sıra 16 sık iğneyi bilo'dan yani şuradaki arka ilmeklerden ten rengi ipimizle örelim. 16 sık iğneyi bilo'dan bir sıra ördüm. 14 sık iğne örelim. 14 sık iğneyi ördüm. 2 tane ilmeğim kaldı. Önce arttırma yapıyorum ilk ilmeğime. Son ilmeğimi örüyorum. Bir sık iğne. İlmek sayımız 17 oldu. Şimdi ten rengi ipimizi bırakalım. Çorabımızın fırfırını yapalım. Diğer bacakta olduğu gibi yapacağız. Şuradaki ilk filodan beyaz ipimizi geçiriyoruz. Şöyle bir zincir çekiyoruz. İpimizi geçirdiğimiz ilk filoya sık iğnemizi örüyoruz. Baş aşağı örüyoruz. Şimdi 16 sık iğneyi örelim. 16 sık iğneyi ördük. İlk ilmeğimize kaydırma yapıyoruz. Şöyle kaydırma yapıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir ilmek atlıyoruz. Şu kaydırma yaptığımız ilmeğimiz. Bir taneyi atlıyoruz. Bir sık iğne örüyoruz. Tekrar 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir ilmek atlıyoruz. Bir sık iğne örüyoruz. Bunu sıranın sonuna kadar 8 kere tekrarlayalım. Diğer bacakta yapmıştık zaten. Daha sonra iplerimizi birbirine düğümleyip içinde elyafla dolduralım. Krem rengi iple işimiz bitsin. Ten rengi ipimizle bacağımızı örmeye devam ediyoruz. En son 17 sık iğne örmüştük. Yeni sıramıza geçiyoruz. 14 sık iğne örelim. 14 sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. 2 ilmeğim kaldı. Onları örüyorum. İlmek sayım 18 oldu. 18 sık iğneyi bir sıra örelim. 18 sık iğneyi bir sıra ördüm. Şimdi 15 sık iğne örelim. 15 sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. Kalan 2 sık iğneyi örelim. 1, 2. 19 sık iğnemiz var. Bir sıra 19 sık iğneyi örelim.
Bir sıra 19 sık iğneyi ördüm. Yeni sıraya geçtik. 15 sık iğne örelim. 15 sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. Kalan 3 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 20 sık iğnemiz oldu. 8 sıra 20 sık iğne örelim. İçinde elyafla dolduralım. 20 sık iğneye 8 sıra ördüm. Şimdi baldırları yapacağız. 16 sık iğne örelim. 16 sık iğneyi ördüm. 2 tane peş peşe azaltma yapacağım. 1 2 ilmek sayım 18 oldu. 14 sık iğne örelim. 14 sık iğne ördüm. 2 tane peş peşe azaltma yapıyorum. 1 2 ilmek sayım 16 oldu. Bir sıra 16 sık iğneyi örelim. Bir sıra 16 sık iğneyi ördüm. Bu sırada dizi öreceğiz. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 3 tane arttırma yapalım. Diz için arttırma yapacağız. 1 2 3 kalan sık iğneleri örelim. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek sayım 19 oldu. 19 sık iğneyi bir sıra örelim. 19 sık iğneyi bir sıra ördüm. Yeni sıraya geçiyoruz. 17 sık iğne örelim. 17 sık iğneyi ördüm. 2 ilmeğim kaldı. İkisine de arttırma yapıyorum. Yani 2 tane arttırma yapıyorum. İlmek sayım 21 oldu. Bir sıra 21 sık iğneyi örelim. 21 sık iğneyi bir sıra ördüm. Yeni sıraya geçiyoruz. 19 sık iğne örelim. 19 sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. Bir ilmeğim kaldı. Onu da örüyorum. İlmek sayım 22 oldu. Bir sıra 22 sık iğneyi örelim. Bir sıra 22 sık iğneyi ördüm. Yeni sıraya başlıyorum. 19 sık iğne örelim. 19 sık iğneyi ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Kalan 2 sık iğneyi örüyorum. İlmek sayım 23 oldu. Bir sıra 23 sık iğneyi örelim. 23 sık iğneyi bir sıra ördüm. 20 sık iğne örelim. 20 sık iğneyi ördüm. Şimdi 2 tane arttırma yapıyorum. 1 2 kalan bir sık iğneyi örüyorum. İlmek sayım 25 oldu. 25 sık iğneyi 10 sıra boyunca örelim, içinde dolduralım. 25 sık iğneyi 10 sıra ördüm. Son sıramdayım. Krem ipime geçiyorum. Yedi sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7
kesmeyeceğiz. Gövdeyi örmeye krem rengi iple devam edeceğiz. Ten rengi ipimizi kesiyoruz. Başta bıraktığımız krem iple birbirine düğümleyelim. Sağ bacağımızı da bitirdik bu şekilde. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Önce kolları, sonra da bacakları teker teker ördük. İkinci bölümde gövdeyle başlayıp örmeye devam edeceğiz bebeğimizi. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.